Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, tam ölçülü, güzel bir çilek reçeli tarifim var. Böyle tane tane tam kıvamında çilek reçeli yapmanın bazı püf noktaları var. Bunlardan birincisi, reçel yapacağınız çileklerin minik olmasına dikkat edin. Reçellik minik çilekler hem daha lezzetli hem de daha güzel kokulu oluyorlar. Reçelimizi yapmaya güzelce yıkamış olduğumuz çileklerin sap kısımlarını temizlemekle başlıyoruz. Burada temizlenmiş haliyle net 10 kilogram çileğim var. Sizin için çöpe giden kısımlarını da tarttım. 2 kilogram da sap kısımları geldi. Çilekleri temizledikten sonra bir kere daha yıkadım. Büyükçe bir leğene aldım. Üzerine 5 kilogram şeker ilave edeceğim. Çok fazla şeker kullanmayı tercih etmiyorum. Yani 1'e yarım ölçüde şeker kullandığınız zaman reçelleriniz için yeterli olacaktır. Çok fazla şeker kullandığınız zaman meyve tadını alamıyorsunuz. Sadece böyle şeker reçeli yer gibi oluyorsunuz. Bunun için 10 kilogram çileğe 5 kilogram şeker gayet yeterli gelir. Leğenin üzerine bir sofra beziyle veya siniyle kapatıp sabaha kadar bu şekilde bekletiyoruz. Sabaha kadar bekleyen reçelimiz bu hale aldı. Şekerleri hemen hemen eridi, iyice sulandı. Şimdi pişirmeye hazır. Ben reçelimi odun ateşinde kara kazanda pişireceğim. Çok miktarda olduğu için odun ateşinde çok daha rahat pişecek. Bu reçelimizin kendi suyu fakat yetmez. Kendi üstünü kaplayacak kadar su olması gerekiyor. 1 litre daha su ilave ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri bu şekilde alıyoruz. Ara ara biriken, kenarda biriken köpükleri temizlemeyi ihmal etmiyoruz. Bu reçelimizin daha parlak görünmesi ve şekerlenmemesi için önemli. Reçelimiz yarım saattir kaynıyor. Şimdi tanelerini başka bir tencereye alıyorum. Şerbeti kıvamlanıncaya kadar kaynayacak. Tekrar içine atacağız. Bunu yapmamızın amacı taneler ölmesin, erimesin. Çilek taneleri diri diri dursun. Reçelimizin tanelerini aldım başka bir tencereye. Şimdi ağzını kapatacağım. İçine bir şey düşmesin diye. Reçelimizin şerbeti kaynamaya devam edecek. Kıvamlaşıncaya kadar kaynayacak. Şu anda şu kıvamda, akışkan bir kıvamda. Koyulaşacak, böyle reçel kıvamına bir nevi yaklaşacak. Ondan sonra tanelerini atacağız. Taşabilir kaynarken. Bunun için başından çok ayrılmamak gerekiyor arkadaşlar. Yeniden belirteyim. Şerbetimiz 1,5 saattir kaynıyor. Üzerinde oluşan köpükleri ara ara bu şekilde alıyoruz. Şunları. Şerbetin kıvamına bakalım. Bakın koyulaştı. Artık bayağı kıvamlandı. Şimdi artık taneleri içine atacağız. Soğuduğu zaman zaten bu kıvamdan daha koyu bir kıvam alıyor. Onun için bu kıvam şu anda benim için yeterli. Tanelerini de attık. Şöyle bir karıştırıyoruz. 1 saattir taneleriyle birlikte kaynıyor. Olup olmadığını anlamak için bir miktar kaseye alacağım. Tamamen soğumasını bekleyeceğim. Çünkü reçeller soğudukça koyulaşır. Tam kıvamını soğuduğu zaman anlayabiliriz. Tabağa almış olduğumuz reçelimiz bu kıvamı aldı. Gayet yeterli. Bu kıvamı aldığı zaman reçelinizi pişirmeyi bırakın. Ocaktan alın. Size reçelimin sabaha kadar beklemiş halini de göstermek istiyorum. Bakın tane tane, suyu kıvamı da tam ayarında. Bundan daha koyu kıvamlı reçeller lapa lapa oluyor. Ben onları pek sevmiyorum, tercih etmiyorum. Zamanla şekerlenme ihtimali de yüksek oluyor. Reçelimi ocaktan alır almaz hemen kavanozlara kattım. Ağzını sıkıca kapatıp ters çevirdim. Bu şekilde sabaha kadar bekledi. Sabah kavanozlarımı düzelttim. Kavanozlarımı vakumladığım için buzdolabına koymama gerek yok. Serin ve kuru bir yere kaldıracağım. Kullanmak istediğimi açtıktan sonra buzdolabına koyabilirim. Bu arada 6 büyük 6 yarımlık kavanozda reçelim çıktı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.